Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Biraz toplanalım, toplaşalım. Söyleyeceğimiz sözler var. Edeceğimiz kelamlar var. Aslında bu canlı seçilen anahtar kelimeler. Ne oluyoruz ya? Yani sadece biraz ilgi çekebilmek, biraz reyting alabilmek için kılıktan kılığa giren bir sürü medya kuruluşu var. Acının üzerine daha fazla acı serpen bir sürü kuruluş var. Neler oluyor ya? Biz nasıl bu hale geldik? Lütfen fikirlerinizi söyleyin arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Benim ciğerim yanıyor ve her acıda daha da fazla üzülüyoruz. Depremi yaşayan bir insan olarak söylüyorum ben. 6 Şubat 2023 depreminde ben Hatay'daydım. Binaların bir iskambil kağıdı gibi tepe taklak olmasına tanık oldum. 5-10 saniyede çöken binalar, 5 saniyede sönen camlar. Ne için ya? 1 kilo çimento çalmışsın. Bunun için mi? Amaç bu kadar basit mi? İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. İnsan yaşamı elbette pek çok sınavla doludur. Ben buna canı gönülden katılıyorum. Ama bu sınavları göz göre göre yaşamak, tedbir almadan yaşamak, Allah bize yardım eder diye hiçbir tedbir almamak, aksine daha da kötü davranmak ya. Temelden çalıyorlar, binanın temelinden çalıyorlar. Ya biz hangi evde yaşayacağız? Hangi binada yaşayacağız? Ya düşünün, karlar altında bir otel cayır cayır yandı. Düşünebiliyor musunuz? Eksi sıfırın altında derecelerde geceliği 29 bin lira olanmış galiba bu otelin geceliği. Yandı bu otel. Üzülüyorum ben, gerçekten üzülüyorum. Neden tedbir yok? Depremde de aynı şey vardı, değil mi? Aynı hikaye var. Neden önlem alamıyoruz ki? Neden kurallara uymayız? Ya çok basit ya. Yaya geçidinde yayaya yol vermemek yasak değil mi? Ve yol vereceksin kardeşim. Ya bunu yasaklamanın bir alemi var mı? Evet, eğitim yok. Tamam, eğitim yok da yani bilincimiz de mi yok? Aydınlanamıyor muyuz acaba? Işığımız da mı yok? Hakikaten ben üzülüyorum ya. Yaz ilan ettik. Ne oldu? Önlem alamaz mıyız biz? Bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ben
uzun bir dönemdir Instagram'da canlı yayın yapmıyordum. Depremden sonra özellikle bir süre sosyal medyadan ilgimi, alakamı kestim. Çünkü gerçekten çok büyük bir sınav verdik 6 Şubat'tan sonra. Ya bu 10 ilde yaşayanlar değil sadece, yani bu onların hikayesi değil, bu bütün ülkenin hikayesi. Ve herkes etkilendi. Akşamları hala kulağımız tıkırtıda. Allah korusun ya Rabbi diyoruz. Tamam da hangi evde yaşıyoruz? Diyor ki İstanbul depremi yaklaşacak. Yahu tamam da nasıl? Hangi açıdan bu cümleyi kurabiliyorsun? İnsanları uyararak, tamam eyvallah uyardın bir yere kadar. Ya baştan yapılması gerekenler? Nerede onlar? Biz kendimize niye bu kadar zalimiz ya? Neden acaba yani? Niye zalimlik? Bu zalimliği niye yaşıyoruz ki? Neyse. Biraz içimi dökmüş oldum. Bu canlı yayının konusu aslında Türk musikisiydi. Biraz nefes tasavvufuydu. Ama ben yine de biraz bahsetmek isterim tabii. Canlı yayının başında bir ney taksimi yaptım. yani arkadaşlar, Peygamber Efendimizin tuttuğum çok güzel 2 tane hadisi şerifi vardır. Bütün hadisleri çok güzeldir ama bana öğüt olan, inanılmaz derecede bir yaşam stilini belirleyen müthiş bir cümle vardır. Aşırılıklardan uzak durunuz. Bakın, muhteşem bir cümle. Ve bunun hikayesi de mükemmel. Bilmiyorum, bilenleriniz vardır illaki. Aşırılıklardan uzak durunuz. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz, ya kardeşim dengeli bir yaşantın olsun. Denge. Abartma, hiçbir şeyi abartma. Abartmadan yaşa. Sade bir yaşantın olsun ya. Ya bu çok mu zor? İşte tasavvufta denge konusu da çok önemli arkadaşlar. Bilenler bilir. Bilenler iyi bilir denge konusunu. Nasıl bir denge? Dua ederken denge, yakarırken denge, su içerken denge, yemek yerken denge. Neden oruç tutuyoruz? Konuşurken denge, hatta atasözü de var değil mi? İnsan gırtlağa 9 boğum derler. Niye bunu söylüyoruz? Bu bir deyim aynı zamanda. Bunu neden söylemiş atalarımız? 9 boğum. Yani 9 kere yol var. Yani 9 kere düşün kardeşim. Bak 9 kere düşün diyor. Bir laf etmeden önce düşün. 9 kere. Temizlik imandan gelir. Muhteşem bir cümle. Hakkaniyeti olan inanılmaz güzel bir cümle. İnsan gırtlağa 9 boğum. Peki ney kaç boğum arkadaşlar? Bakın bu ney? 9 boğum. Çok güzel bir ses kutusu. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu neyde de böyle? 8 boğum neyi gördüm ben? Şimdi sanat konusunda hiçbir şey söyleyemem. Ney yapımcılarına kesinlikle değil, uzatamam. Sanatlarına saygım sonsuz. Sanatçıya da saygım sonsuz. Emekçiye de saygım sonsuz. Ama bazen öyle şeyler görüyorum ki su borusundan ney açılmış mesela. Ben bunu çok tasvip etmiyorum arkadaşlar. Su borusundan ney olmaz. Net söylüyorum size. Neyin ana ham maddesi işte bu kargıdır. Bu kargı da Akdeniz coğrafyasında yetişir arkadaşlar. Akdeniz coğrafyası, Mısır Nil Nehri'nden gidin İzmir kıyısına kadar
bütün bu coğrafyada bu kamış yetişir. Bu kamış özelliği olan bir kargıdır. Boğumlar arasındaki mesafe kısadır. Hani bazılarında büyüktür, uzundur mesafe boğumlar arasında. Ama bizim üflediğimiz çalgıda boğumlar arasındaki mesafe oldukça kısadır arkadaşlar. Bir de bu işte sade bir 32 yıllık bir ney arkadaşlar. Bu şöyle yakından göstereyim. Bu parazvanesi çok hoşuma gidiyor benim. Bunu Allah rahmet eylesin. Benim bir öğrencim vardı, Vecdi Bey. Nur içinde yatsın. O yaptırdı bu neyi. Hocam dedi, ben de alırım götürürüm. Yaptırır da size getiririm dedi. Sağ olsun. Hala bu parazvaneyi kullanıyoruz. Hatta bir de bol ahengim var. Aslında bu bir takımdı. Çok güzel desenleri var. Çok hoşuma gidiyor. Bu neylerde Allah selamet versin. Bursa'da Selahattin Gürzel Usta'nın neyleri. O zaman oradan getirtmiştik. Çok iyi ney yapımcılar var arkadaşlar. Ülkemizde çok iyi zanaatkarlar var. Eli öpülesi insanlardır bunlar. Saygım sonsuz. Antalya'da ben ikamet ediyorum. Burada da bir kardeşimiz var, Özgür Bey. Facebook'ta araştırabilirsiniz. Ney Butik sayfasının sahibi Facebook'ta. Çok güzel ney açıyor ve hatta YouTube kanalımı izliyor musunuz bilmiyorum ama YouTube'da bir kanal yürütüyoruz şimdi. Yaklaşık 900'ü geçti galiba takipçi sayımız. Yavaş yavaş ilerletiyoruz kanalın takipçi sayısını. Her gün içerik yüklemeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar işte böyle bir ney var elimde. 30 Ocak'taki canlı yayınımızda, YouTube'daki canlı yayınımızda bu neyi kime, hangi şanslı ney öğrencimiz kazandı bunu açıklayacağız. Her Perşembe akşamı saat 21'de YouTube'da canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar YouTube kanalımızda. Yazarsanız Neyzen Ali 31 diye benim kanalı bulabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince burada eğitim faaliyetleri veriyoruz. Kendi bestelerimi işte bazen küçük besteler yapıyorum. Bu besteleri işte çalmaya çalışıyorum. Onun kayıtlarını paylaşıyorum. Eğitim videoları çekiyorum. Çok güzel bazı kitaplardan özlü sözler var. Onları seslendirmeye çalışıyorum. Ne bileyim, iyi bir faaliyet yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar biz. Dolayısıyla hepinizi bekleriz. Evet, YouTube'da olacak. İsminizi bilmiyorum ama isminizi bağışlarsanız NFK konu yazıyor çünkü. YouTube'da olacak. Bugün ne? Salı mı günlerden? Evet. Perşembe günü, bu Perşembe'de canlı yayınımız var. 23'ü oluyor galiba değil mi? 23 Ocak 21'de canlı yayınımız var. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki haftada 30 Ocak 2025 saat 21'de YouTube kanalımızda bir canlı yayın yapacağız. O canlı yayında da hangi şanslı öğrencimiz kazandı neyi bilgilerini alacağız. Tamam Mustafa Bey, tamam. Bilgilerini alacağız öğrencimizin, doğrudan öğrencimize göndereceğiz hediye neyimizi ve bu çekilişi her ay yapacağız arkadaşlar. Her ay bir tane şanslı öğrencimize bir tane ney hediye edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ney çok popüler bir enstrüman haline dönüştü gerçekten. İnsan sesine en yakın enstrümanlardan bir tanesi. Uzun ses veren bir enstrüman çünkü. Ayrıca neyin bir de felsefi yönü var, tasavvufi yönü var bilirsiniz.
Biz istiyoruz ki bu bizim kendi kültürümüzde var olan bu güzel bahçeyi, ben bahçe diyorum buna, bütün takipçilerimizle paylaşalım. Bizde bir bilgi var, güzel bir bilgi bu, bu bir eğitimdir. Bu eğitimi geniş kitlelere yayalım. Türk musikisi ses sistemini ve ney felsefesini iyice anlatalım size. Bizim amacımız, istediğimiz şey bu arkadaşlar. Bakın şimdi neyden çıkan ses insanı kamilin sesidir. Şimdi insanı kamil ne demek? Bir kere kamil ne demek? Kamilin kelime köküne bakın. Kamil, Arapça bir kelime. Değil mi? Kemal de oradan gelir. Kamil, bilmek. Bilen insanın sesidir yani. Bilen insan ne demektir? Farkındalığı olan insan demektir. Aydınlanmış. Peki böyle bir insanı nasıl tanımlayabiliriz biz? İlim almış, araştırmış, okumuş, öğrenmiş ve hala öğrenme hevesinde olan. Ne güzeldir değil mi Hazreti Ali'nin sözü? İlim Çin'de de olsa gidiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Hazreti Ali'nin galiba. Değil mi? İşte neyden çıkan nefes insanı kamilin sesidir. Bu nefes ile ilgili, nefes kavramı ile ilgili pek çok bilgi var. Sürekli araştırıyorum bu bilgileri. Nefes. Bir de tam karşılığında, evet, bir de nefs var değil mi? Nefs. Genellikle şimdi bir ikinci çalışma romanım var benim. Bir Neyzen diye bir roman yazdım. Şimdi o Neyzen'in ikinci bölümünü yazıyorum. Çalışıyorum aynı zamanda. Çok hoşuma giden bir cümle geldi aklıma. Nefesinle ışılda. Bir de şu var. Nefesinle nefsini söndür. Peki bu nefes nedir? Bakın bu nefes iradedir. Bu nefes kelimelerdir. Kelime aynı zamanda bir eşyadır. Nasıl eşyadır? Eşyadır ya. Eşyadır. Masa diyoruz değil mi? Masa. Aklımıza bir masa resmi geliyor. İmajine ediyoruz. Tamam işte. Bu bir enerjidir. Kelimeler oluşuyor değil mi? Konuşma dili oluşuyor. Peki sonra insanlar nefes vererek konuşuyorlar. Ayrıca dua ederken de bazen nefes veriyoruz. Başka nerede nefes veriyoruz arkadaşlar? Yorulduğumuzda nefes veriyoruz. Başka? Çocuklarınız yanınıza gelir, küçükken daha, anne bak uf oldu diye sana söyler, şikayette bulunur çocuk. Sonra hemen bilinç dışı bir reflekste bulunursun. Nedir o? Üflemek. Anne çocuğunun eline üfler. Peki o nefeste ne vardır? Şifa vardır arkadaşlar. Anne nefesinde, anne uf olan, eli uf olan minik yavrusunun eline üflediği zaman o nefeste şifa vardır arkadaşlar. Peki biz ney üflüyoruz? Bu neyde ne var? Elbette bilinç var, bilim de var, bilgi de var. Bir ney taksimini ister misiniz? Hadi biraz güzel bir ney size üfleyeyim, güzel bir makam yapalım.
Evet, bu sizin için de arkadaşlar. Bilmiyorum içinizde makam bilen var mı? Neye meraklı olan var mı? Ne üfleyen var mı? Onu bilmiyorum ama neyi üflediğimiz zaman içimizdeki enerji ortaya çıkıyor. Bu enerji elbette bizim bilincimizle doğru orantılı ve bilgimizle doğru orantılı. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Aynı zamanda derler ki eyvallah, eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Derler ki bazı insanların nefesi çok kuvvetlidir. Şimdi bu kavram bizim kendi içimizde var olan enerjiyle yine doğru orantılı arkadaşlar. Şimdi tasavvufta fena fillah ve beka billah kavramları vardır. Bilenler bilir. Aynı zamanda bir de Yüce Allah'ın merhamet noktasını bizim kalplerimizde yaktığı bir mana vardır. Bu çok derin bir manadır. Merhamet. Ve bu merhamet konusu insanı insan yapan değerlerden bir tanesidir. İşte bazen öyle nefesler veriyoruz ki, mesela sonu H harfiyle biten nefesler, oh, ah gibi nefesler veriyoruz. Bazen de sonu F, Fatsa'nın F'si, F harfiyle biten nefesler veriyoruz. Yaşadığımız duygular bizim çıkarttığımız nefesi çok ciddi anlamda etkiliyor. Korktuğumuz zaman ya da acı çektiğimiz zaman nasıl bir nefes veriyoruz arkadaşlar? Bunu ne için söylüyorum biliyor musunuz? Bu bilince erişin diye söylüyorum. Nefes tabii ki aynı zamanda fiziksel sağlığımızla da çok doğru orantılı. Çünkü biz oksijenle yaşayan insanlarız. Bir varlığız. Oksijenle yaşayan varlığız. Bu dünyadaki diğer canlılarda olduğu gibi. Dolayısıyla bedenimize iyi oksijen girmediği zaman da rahatsızlanıyoruz. Oksijen bütün yaşam için inanılmaz bir kaynak. Bu yüzden nefes terapileri alıyor insanlar, bilirsiniz. Eski öğrenciler de geliyor bu arada. Arada bir yokluyorlar. Efendim ondan sonra hepsine buradan selam olsun eski öğrencilerimize. Bizim kanallarımızı izleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza buradan hepsine selam olsun. Yeni gelen arkadaşlara da söylüyorum. Aslında bu canlı yayını yapıp yapmamakta kararsızdım. Çünkü çok acı bir olay yaşadık. Yeniden ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün bu canlı yayını da biraz dertleşmek amacıyla açtım. Ve aynı zamanda birazcık nefesten, neyden bahsetmek istedim. Hayat bu ve bu hayatta her şey var maalesef. Acılarımız da var. Bu dünyada sevinçlerimiz de var. Netice itibariyle hepimiz bir ağacın yaprakları gibiyiz. Bazen rüzgar çok sert eser. Kuru yapraklar ağaçtan kopar. Bazen o rüzgar bir yerlere kuyruğunu sıkıştırmış yaprakları da oradan kurtarır. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Ama bilinçli olmak ve farkında olmak
elbette daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha refah yaşayabilmek için ve aşırılıklardan uzak durabilmek için hepimize en önemli anahtar diye düşünüyorum. Evet, neyden bahsetmeye devam edeyim? Neyin 9 boğum olduğunu anlattım size arkadaşlar. Benzerlik gırtlağımızda da var. İnsan gırtlağı da 9 boğumdur. Ve aynı zamanda neyde 7 tane delik vardır. 6 tane önde vardır, 7 arkada da bir tane vardır. Şimdi düşünün ki insan başında da 7 tane delik vardır. Bir benzerlik daha ve bir tane daha söylüyorum. Neyin içi kor ateşle açılırdı bir zamanlar, şimdi torna takımlarıyla açılıyor. İnsanın içi neyle açılır? İnsanın içi de çileyle açılır. O yüzden Mevlevihanelerde çilekeş haneler vardır, çile odaları vardır. Vardı. Bugün bir Mevlevihaneye gittiğiniz zaman arkadaşlar, özellikle Konya'yı tavsiye ederim. İstanbul'da Üsküdar, Galata, Antalya'da da bir Mevlevihane var. Buralara gittiğiniz zaman göreceksiniz çile odalarını. Ne? Arkadaşlar, artık son dönemlerde pek çok müzik türünde de icra edilebile gelen bir enstrüman haline dönüştü. Tabii kendi kültürümüzde bizim dini musiki içerisinde, klasik Türk müziğinde ve son dönemlerde enstrümantal eserlerde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Başka müzik türlerini saymıyorum. Özellikle birkaç tanesi var. Yine maalesef neyin kullanıldığı ben çok tasvip etmiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Ney ya da herhangi bir enstrüman fark etmez, kendi kişisel gelişimimiz açısından bence çok faydalı ve bu eğitimi almak isteyen insanlara gelecek konusunda pek çok işaretler veren gizli bir hazine, ben o şekilde değerlendiriyorum. 32 yıldır ney üflüyorum arkadaşlar. Çok sayısız konser verdim. Çok kayıt yaptık. Kendi bestelerimi de çaldım. Pek çok konserde de görev aldım. Yurt dışında da konserlerimiz oldu. Ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Böyle işte. Bizim musiki ile ilgimiz, ney ile ilgimiz bu. Ders vermeye devam ediyorum. Ve aynı zamanda YouTube kanalımızda da eğitim videolarımızı çekip orada yayınlıyoruz. Kendi bestelerimi yayınlıyorum. Çok güzel içerikler hazırlıyoruz sizlere. Takip ederseniz sevinirim. YouTube'da da bir kanalımız var aynı zamanda. Sorular yok mu? Soru alabilirim arkadaşlar. 35 dakika olmuş. Soru yok galiba. Peki ben birazcık daha devam edeyim. Şimdi neye en çok nerede rastlıyoruz? Tabii ki Mevlevi müziğinde, tekke müziğinde rastlıyoruz. Hiç peki Sema Ayini Şerif'i izlediniz mi arkadaşlar? Peki hangi manaya geldiğini biliyor musunuz? Tamam, bekliyorum. Ben devam edeyim, siz sorunuzu sorun. Arkadaşlar, Sema Ayini Şerifi kainatın yaşamını anlatır. Ve bir Mevlevi ayinindeki sözlerin tamamı güfte Mevlana Celaleddin Rumi'ye aittir. Rubailerden alıntı yapılmıştır. Ve en önemli, en çok kullanıla gelen rubaileri de hemen girişteki rubailerdir. Bir şu navaznay, çun hikayet mukunet, ez cudai ha hikayet mikunet diye Farsça sözleri vardır. Ney kimden hikayet etmekte? Bir kamışken çığlık çığlığa kopartılıp insanlara
aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü anlatmakta. Tabii ney ile ilgili bir de rivayet vardır, bilirsiniz. Yaratılış hikayesini anlatır ney. Bu hikayeyi de bilirsiniz. Mevlevi ayini arkadaşlar, bütün Mevlevilerin ve mutrip heyetinin, yani sazendelerin postu selamlamasıyla başlar. Bu şekilde üzerlerinde siyah bir örtü vardır. Bu örtü ana rahmini temsil eder. Ve bu şekilde başlar ayin. Başta bir kâr-ı natık duyulur. Kâr-ı natık diyorum. Naat duyulur arkadaşlar. Naat-ı şerif. Nedir bu? Peygamber Efendimiz'i öven bir kasidedir ve bestecisi de Buhurizade Mustafa Itri Efendi'dir. Aynı şekilde hemen bu naatın akabinde bir kudüm velvelesi işitilir. Hani az önce kelimeden bahsettik ya. Tamam. Evet. Hocam 2,5 senedir üflüyorum. Sesleri oturttum. Peşrev notalı üfleyebiliyorum. Sizce nasıl ilerlemeliyim? Nasıl ilerlemelisin? Tamam. Artık dinleme aşamasına gelmişsin. İsminiz galiba Olcay. Doğru mu söylüyorum? Yapmanız gereken şu. Dinleyeceksiniz. Ama hangi ney icracıları? Çok büyük neyzenler var. Niyazi Sayın var. Sadrettin Özçimi var. Bunlar yaşayan efsaneler. Neyzen Emin Dede'nin YouTube'da kayıtları var. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kutsi Erguner var arkadaşlar. Takip edebilirsiniz YouTube'da kayıtlarını. Tekrar söylüyorum. Niyazi Sayın, Sadrettin Özçimi, Volkan kardeşimiz var, Volkan Yılmaz. Son zamanlarda yine meşhur olan Muhammed Ceylan isminde bir neyzen var YouTube'da. Ben o çocuğun taksimlerini de beğeniyorum. İyi ney icracıları var ama herkesi dinlemeyin arkadaşlar. Bir de artık yavaş yavaş bir repertuarınızı oluşturmaya başlayın. Nasıl? Türk müziği de dinleyin ve aynı zamanda bol bol bir neyzenin, bakın burası çok önemli, bir ney icracısının, bir ney öğrencisinin bol bol tambur taksimi, kanun taksimi dinlemesi lazım. Ve hatta bağlama dinlemesi lazım. Ama bu piyasadaki bağlamalardan bahsetmiyorum. Bakın beni yanlış anlamayın. Bağlama derken kimden bahsediyorum? Tabii ki türkülerimizden bahsediyorum. İmprovize, doğaçlama, bağlama dinleyin arkadaşlar. Bağlama taksimleri dinleyin yani. Bu şekilde kulağınıza nameler alacaksınız ve bu nameleri bir zaman sonra artık yavaş yavaş taklit etmeye başlayacaksınız. Mesela neyde bir çarpma hadisesi vardır. Mesela diyelim ki si üfleyeceğim ya da sol üfleyeceğim. Sol üflediğim zaman eğer uzun bir ses üfleyeceksem si perdesinden çarpma yaparım. Ama sadece bu deliği kaldırıp indirmem yeterli olmuyor işte. Mesele ben o deliği parmağımla kaldırıp indirirken aynı anda nefesimi de kaldırıp indirmem gerekiyor. Bakın bu işte detay. Aynı şekilde şunu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela notada fa, mi, re var değil mi? Ben genelde nasıl yapıyorum? La, sol, fa, mi, re. Ama tabii bunları yaparken ritmik akışı bozmamak da gerekiyor. Bu da önemli. Evet. Yani ne yapmamız lazım? Belirli bir aşamaya geldikten sonra Olcay Hanım gibi. Öncelikle dinlememiz lazım iyi ney icracılarını. Sonra tambur dinlememiz lazım. Kanun dinlememiz lazım.
Belki zaman zaman çok iyi klasik ut icraları var YouTube'da. Bunları dinleyin. Mesela Cinuçen Tanrı Korur. İyi bir, Allah rahmet eylesin, çok iyi bir ut virtüözüydü ve besteciydi. Bunları dinleyin. Eski kayıtları dinleyin. Tamburi Cemil Bey'in taş plak kayıtları var YouTube'da. Mutlaka dinleyin. Size inanılmaz derecede fikirler verecektir ve ney üflerken inanılmaz keşifler yapmanızı sağlayacaktır. Bir de arkadaşlar uzun ses çalışın. Mesela size bir örnek göstereceğim. Bakın sol sesini üfleyeceğim ve biraz uzun üfleyeceğim. Bakın neler oluyor ondan sonra. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar dem seslerin o çok güzel dem sesleri çok güzel alabilirsiniz. Mustafa. Evet. Dem ses nasıl çıkacak? Değil mi? Arkadaşlar rast perdesine yani sol sesine sıklıkla üfleyin. Sol sesini üfleyin. Ama uzun uzun üfleyin. Sürekli üfleyin. 5 dakika, 10 dakika. Ama şöyle bir şey de var. Bakın şimdi sol'e biraz sert üflerseniz bilenler bilir. R sesi çıkar. Yani 3. derece, 3. kademe sesler çıkar. Hayır, siz 2. kademede kalacaksınız. 2. kademede kalacaksınız. Ama aynı zamanda sol'e yükleneceksiniz. İşte o yüklendiğiniz zaman böyle bir fokurdama nefesinizde ve sesinizde bir fokurdama başlayacak. İşte ondan sonra dem sesler başlayacak. Tamam. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet, başka soru var mı? Alabilirim. Yahu insan konuşunca dili damağa kuruyor. Suyum da orada kaldı. Suyumu da almayı unuttum. Evet. Bir de ben Tuluyhan Uğurlu diye bir piyanistimiz var bizim. Dünyaca ünlü, çok güzel besteleri vardır. Kitaplarımı yazarken genelde onun bestelerini dinliyorum. Özellikle 2 tanesi çok meşhurdur Tuluyhan Uğurlu'nun. Yok, sıkıntı yok. Tuluyhan Uğurlu'nun 2 tane bestesi vardır. Biri İstanbul Forever, diğeri Ayasofya. Bu 2 besteyi sürekli dinlerdim romanlarımı çalışırken. Şimdi de zaten belki işitiyorsunuzdur. Tuluyhan Uğurlu açtım. Onu dinliyoruz bir taraftan. Sayfamı incelerseniz ve YouTube sayfamı da incelerseniz kendi kitabımdan, Neyzen'den alıntılar yapıyorum. Bazı güzel sözleri seslendiriyorum. Nota bilmiyorum, kulaktan üflüyorum. Solfej öğrenmek için tavsiyeniz ne olur? YouTube kanalımda çok kolay solfej yapabileceğim videolar var. Sevgili MFA KNC. Çok güzel videolar var. YouTube kanalım Neyzen Ali 31 diye yazarsanız arama motoruna Neyzen Ali 31. Benim kanalı bulursunuz arkadaşlar. Abone olun. Bildirimlerinizi de açın. Çok güzel eğitim videoları var. Notayı çok kolay okuyacaksınız. Bir teknik buldum. Çok kolay nota okuyacaksınız. En zorlandığınız yerlerden kolay yöntemleri dinleyeceksiniz. En zorlandığınız bölümleri, bunun biraz sesini kısalım. Genelde öğrenci nerede zorlanır? Ya hocam bu dörtlük ama ben dörtlüğü ne kadar sürede üfleyeceğimi bilmiyorum. İşte bu noktada kursa gitmeden olur mu bu iş? Ben kursa gitmedim. Kendim öğrendim. 2 hafta kurs aldım sadece
Bir haftasını TRT Ankara Radyosu sanatçılarından Uğur Onuk Hoca'dan aldım. Bir hafta ya da 2 hafta ders aldım. Bir de ondan sonra yine TRT İstanbul ya da Ankara Radyosu'nda Celalettin Biçer vardır arkadaşlar. Ondan biraz ders aldım. O da bir haftaydı galiba. Ama ondan sonra ders almadım. Kendimi yetiştirdim. Ne üflerken yanağı şişirerek üflemek faydalı mıdır? Okumak yazmışsın ama üflemekten bahsediyorsun. Yanakları şişirmiyoruz arkadaşlar. Yanak şişirmek yasak. Yok öyle bir şey. Ben orada bakın şimdi YouTube kanalımda neyden nasıl ses çıkartılmalı? Ney nasıl yağlanmalı? Nota nasıl okunmalı? Hangi ney alınmalı? Bu gibi soruları yanıtlayan küçük short videolar da var. Eğitim videoları da var. Orada 2 tane okuma ne diyorlar ona? Okuma listesi mi? Ne diyorlar? Paylaşım listesi mi? 2 tane liste var orada. Biri neyzen, biri ney dersleri. Ney derslerinde hepsini bulacaksınız. Bir de benim performanslarım da var arkadaşlar. Onları da bulabilirsiniz orada. İzleyin YouTube'daki videolarımızı. Hocam diyafram nefesi nasıl alınır? Şimdi bu güzel bir soru. Arkadaşlar, şimdi bir kere bunu bir tahayyül etmeniz lazım. Diyafram nefesi nasıl alınır? Bazen, bu arada ben eski bir haber spikeriyim, onu da söyleyeyim. Bazen arkadaşlar şaşırırız konuşma sırasında ya da korkarız. Böyle bir nefes alırız ani. İşte bu nefes diyafram nefesidir arkadaşlar. Yatakta almış olduğunuz, uyurken almış olduğunuz nefes diyafram nefesidir. Karnımızı şişirdiğiniz nefestir. Burundan uzun sürede aldığınız nefes göğüs nefesidir. Diyafram nefesi hızlı ve anlık alınır. Bu. Bu şekilde nefes alacaksınız ve bu nefesi aldığınız zaman çok ekonomik kullanabilirsiniz. Göğüs nefesinizi 5 saniyede tüketebilirsiniz ama diyaframı 25-30 saniye ve bazı eğitimlerle 50-60 saniye, 1,5 dakikada sürdürebilirsiniz. Tamam mı? Bir de bir teknik var arkadaşlar. Şancılar bilir. Parmaklarınızı şuraya karnınıza koyuyorsunuz, baş parmaklarınızı ve sabahları tıslıyorsunuz ama ritmik olarak bu şekilde bir egzersiz yapıyorsunuz. Yani bedeninizin ve zihninizin diyaframı kontrol etmesini öğrenmesi için. Öyle söyleyeyim size. Evet. Başka soru varsa alalım. Soru cevap bölümüne geçtik. Evet, bekliyorum sorularınızı arkadaşlar. Başka soru yok değil mi? En tiz sesler için bir taktik var mı? Dudak kaslarımızı sertleştireceğiz. Ve bakın şunu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu kız neyimizde gösterelim. Bakın şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Tiz seslere mi çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar? Çok basit bir yöntem var. Aşağıdan açın. Aşağıdan açın. Gösteriyorum. Direkt ince R üflersem bakın nasıl çıkıyor. Çok zor. Ama direkt parmaklarımı aşağıdan açarsam kapattım. Müziği kapattım. Aşağıdan açalım arkadaşlar. Parmaklarımızı aşağıdan açalım. Bu şekilde tiz seslere çok kolay ulaşabiliriz. Yani mesela do mu üfleyeceğiz? İnce do yani tiz çargahtan bahsediyorum. Aşağıdan açalım.
Ve bakın böyle bir ahenkle sanki yorganı açarmış gibi, örtüyü açarmış gibi bu şekilde açacağız. Tamam. Evet. Tiz sesleri de bu şekilde ulaşacağız. Tabii bakın her şeyin başında ne var onu da söyleyeyim. Dinlemek var arkadaşlar. Çok iyi ney icracılarını mutlaka dinleyin. Mutlaka dinleyin. Tamam. Evet. Başka soru var mı? Son soruları almak istiyorum. Yavaş yavaş yayını kapatacağım. Varsa alabilirim. Evet. Galiba evet. Şimdi bu soruyu anlayamadım. Yani önce kalın sonradan ince çıkıyor. Demek ki perde kontrolünü ayarlayamıyorsun Mustafa'cığım. Perde kontrolüne dikkat etmelisin. O yüzden uzun ses üfleyelim diyorum. İkinci kademe seslerle başlayacağız ve uzun sesler üfleyeceğiz. Zihnimize o üflediğimiz her bir sesi oturtmamız lazım. Tamam. Evet. Arkadaşlar, tekrar söylemek istiyorum. YouTube'da Neyzen Ali 31 yazarsanız ya da Ali Ünal yazarsanız benim kanalıma ulaşacaksınız. Ney eğitimiyle ilgili pek çok bilgiye, benim bestelerime, değişik seslendirmelerime, paylaşımlarıma, içeriklerime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Her Perşembe günü saat 21'de canlı yayın yapacağız YouTube kanalımızda. 2 tane canlı yayın yaptım. Oraya bekliyorum sizi. Orada güzel sohbetler de ediyoruz. Güzel bir topluluğumuz oluştu yavaş yavaş. Sizleri de oraya bekliyorum. Her ayda bir tane çekiliş olacak. İlk çekilişimizi de 30 Ocak'ta yapacağız. Katılım şartlarını Instagram ve YouTube sayfamda bulabileceksiniz. Orada bir video çektik. Nasıl katılmanız gerekiyor diye bir video çektik. Mutlaka o videoyu izleyin. Gerekenleri yapın. Size sağlıklar diliyorum arkadaşlar. Umarım Perşembe saat 21'de YouTube kanalımızda canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar. Umarım farkındalığımız daha da fazla artar. Umarım bilginin peşinde oluruz her zaman. Ve bilgi bütün evreni sarıp sarmalasın inşallah. Merhametimiz bol. Zihnimiz huzurlu olsun ve bereketli bir yaşamımız olsun. Şerler de def olsun inşallah. Her ne sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Hoşça kalın.